Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mayasız, kolay, pratik poğaça tarifini izleyeceksiniz. Gördüğünüz gibi de dokundukça pul pul dökülen bu güzel poğaça yapımızın buyurun yapım aşamasına lafı hiç uzatmadan geçelim. Poğaçamızın hamuru için yoğurma kasesinin içine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik su bardağı. Bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Yoğurdumun biraz sulu tarafından aldım. Çok koyu tarafı olmasın yoğurdumuzun. 2 adet yumurtamın bir tane sarısını kenara ayırdım. Üzerine sürmek için geri kalanını da hamurumuzun içi için ekliyorum kabıma. 1,5 yemek kaşığı kadar üzüm sirkesi kullandım. Dilerseniz sizler elma sirkesi olarak da kullanabilirsiniz. Tuzumu ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı kadar ekledim. Benim kullandığım tatlı kaşığı ufaktı. Sizler kendi damak tadınıza göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Malzemelerimi biraz çırpma teliyle karıştırıyorum. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra 2 paket kabartma tozumu da ekliyorum. Kabartma tozuyla da biraz karıştırdıktan sonra un eklemesi yapıyorum. Toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Sizlerin un marka kalitesine göre değişebileceği için hamurunuzun kıvamına göre un miktarını ayarlayabilirsiniz. Unumu da yavaş yavaş ekleyerek hamurumun kıvam alana kadar bu şekilde yoğuracağım. Bu poğaça tarifi gerçekten çok güzel oluyor. Sizlerin denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Hamurum elime yapışmayacak bir kıvam alana kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak, güzel bir hamur elde ettim. Tezgahımın üzerinde de biraz yoğurarak hamurumun toparlanmasını sağlayacağım. Hamurumuzun çok sert olmamasına özen gösterelim. O sebeple unumuzu yavaş yavaş eklerseniz güzel kıvamlı bir hamur elde etmiş olursunuz. Yumuşaklığını da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kıvamda olması yeterli. Hamurum mayasız bir hamur olduğu için hemen tezgahımı çok az unluyorum. Hamurumun üzerinde unluyorum ki merdane ile açarken hamurum merdaneye yapışmaması için ve sonrasında hamurumu büyütebildiğim kadar büyüteceğim. Çok ince olmayacak, çok kalın da olmayacak poğaça hamurumuz. Bu şekilde hamurumuz dikdörtgen şekilde olması yeterli. Hamurumun inceliğini de gösteriyorum arkadaşlar. Bu incelikte olması yeterli. Hamurumu açtıktan sonra burada 50 gram kadar eritilmiş tereyağım var. Çok fazla eklemenize gerek yok. Yaklaşık 50-60 gram kadar olması yeterli. Tereyağı yerine katı yağ, margarin de kullanabilirsiniz. Eritmiş olduğum tereyağı güzelce hamurumun üzerine bolca yayıyorum. Hamurumu yağladıktan sonra bu şekilde rulo yapıyorum. Kenarını da bu şekilde üste koyduktan sonra hamurumu hemen kıvırıyorum. Biraz elimle de bastıracağım. Çok fazla bastırmamıza gerek yok. Sonrasında çok az unlamış olduğum servis tabağımın içine alıyorum. Sadece yağımız donana kadar 10-15 dakika bekletmemiz yeterli. Oda sıcaklığına göre eğer yağınız geç donarsa arkadaşlar buzdolabının alt kısmına da koyabilirsiniz. Bu şekilde yağınız daha çabuk donmuş olur. Üzerine buzdolap poşeti kapatıyorum. Bu şekilde kenarda 15 dakika dinlenmeye alıyorum. Hamurumu 15 dakika dinlendirdim. Dilerseniz bu şekilde akşamdan hazırlayıp buzdolap poşetiyle buzdolabında saklayabilirsiniz. Sabah da hamurunuzu kesip şekilleyerek pişirebilirsiniz arkadaşlar. Hamurumu çok az tezgahımda yoğuruyorum. Çok fazla yoğurmamıza gerek yok. Toparlanacak kadar yoğurmamız yeterli. Sonrasında hamur kesme aparatımla
ufak parçalara ayıracağım. Ben toplamda 16 beze yapacağım. Sizler daha minik yaparak daha fazla bezeler elde edebilirsiniz. Elimle güzelce toparlıyorum ve sonrasında avucumun içinde bezelerimi güzelce yuvarlıyorum. Dediğim gibi sizler dilerseniz daha büyük bezeler veya daha minik bezeler yaparak da bu poğaçanızı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, 16 adet bezemi güzelce yuvarladım. Kenara bir kısmını koyuyorum. Ortaya bir tane bezemi alıp parmaklarımla bastırarak bu şekilde açıyorum. Kahvaltılık peynir kullanacağım için de sizler dilerseniz kıymalı veya başka iç harcıyla da yapabilirsiniz. Sonrasında uç kısımlarını güzelce birleştiriyorum. Biraz parmaklarımla bastırıyorum güzelce yapışması için. Ve bu şekilde yapacağım. Sizler dilerseniz yuvarlak olarak da yapabilirsiniz veya başka şekillerle de yapabilirsiniz. Yine tekrar bir tane bezemi alıyorum, parmak ucumla bastırarak açıyorum ve sonrasında kahvaltılık peynirimi ekliyorum. Uçlarını birleştirip biraz elimle bastırıyorum. Güzelce şeklini veriyorum. Bu arada arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Görüşlerinizi, sormak istediğiniz herhangi sorularınızı yorum yerine belirtebilirsiniz. Gördüğümde hemen geri dönüş yapıyorum. 12 tanesini peynirli yaptım. 4 tanesini de bu şekilde sade yapacağım. Avucumun içinde biraz yuvarlıyorum. Sonrasında bu şekilde avucumun iç kısmıyla bastırıyorum. Sizler de dilerseniz yarısını peynirli, yarısını sade de yapabilirsiniz. Bu poğaça tarifi sade de çok güzel oluyor kesinlikle. Evet, 4 tanesini sade yaptıktan sonra artık yağlı kağıt serilmiş tepsime poğaçalarımı yerleştirdim. Üzerine ayırmış olduğum bir adet yumurta sarısının içine yarım çay kaşığı kadar üzüm pekmezi ekliyorum. Sizler dilerseniz evinizde herhangi pekmezle de yapabilirsiniz. Sonrasında fırçayla güzelce yumurta sarısı ve pekmezimi karıştırıyorum. Sonrasında poğaçaların üzerine bolca yumurta sarımı sürüyorum. Pekmezi yumurta sarısına eklerseniz poğaçalarınız daha güzel kızaracak ve parlak görünmesini sağlayacak. Yumurta sarılarını sürdükten sonra poğaçaların üzerine bu şekilde kesme aparatımla şekiller vereceğim. Sizler bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz veya sadece çatalla çiziklerde atmanız yeterli. Tabii ki hiç şekil vermeye de gerek yok ama ben biraz hamur işlerinde şekilleme işlemini seviyorum açıkçası. Sade poğaçamı da aynı şekilde üzerlerine çizik atıyorum. Böylelikle ufak dokunuşlarla hamur işlerimize güzel bir görüntü almasını sağlarız. Daha önce ısıtmış olduğum 180 derece fanlı ayarda orta tarafta poğaçalarımı fırına pişmeye gönderdim. Poğaçalarım sıcak fırında hemen mayalı gibi kabarmaya başladı. Evet arkadaşlar, poğaçalarım güzelce kızarana kadar fırında pişirdim. Görüntüsüyle de gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Hemen bir tanesini sıcak sıcak sizlere göstermek istiyorum. Şu an çok sıcak olduğu için çok fazla pul pul dökülmüyor ama sonrasında biraz ilk sıcaklığı çıkınca daha güzel pul pul dökülecek. İçi de yumuşacık oldu. Gerçekten sanki mayalı bir poğaça gibi olmuş oldu. İlk sıcaklığı çıkınca sizler için bir tane daha doku testi yaptım. Gördüğünüz gibi ilk sıcaklığı çıkan poğaçam pul pul dökülüyor arkadaşlar. Açıklama kısmına bütün malzemelerini ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Sizlerin de çok sevip beğeneceği bir poğaça tarifi paylaştım.
Çayınız demlenene kadar hemen pratik bir şekilde yapabileceğiniz bu poğaça tarifini şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.